Çok büyük para istemişler galiba, 100.000 euro gibi bir şey istedim. Çok istiyordum çalışmayı. Gittiğimde gözlerim böyle hani dolarlar görür şık şık şık. 30.000 euroya sattım. Böyle o kadar zoruma gitti ki ya aç mı kapat mı? Zaten kapalı, ben burada ne yapacağım? Hitler'in Nazi kampları gibiydi yani. Burası çalışma ya, çalışma. Git geber. O aileyi de bırak, git geber yani. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bahçemin tepedeki terasından sesleniyorum. Aslında itiraf edeyim, bugün hiç motivasyonum yok. Çok sıcak. Bugün burası 40 derece. Fransa adeta yanıyor. O kadar sıcak ki evde oturup uzanmaktan başka insanların hiçbir çaresi yok. Ben de onu yaparken ya dedim, ne yapıyorsun? Hadi kalk. Senin videolarını bekleyen dostlarınla bu durumu paylaş. İnanın hiç motivasyonum yok ama sizler için tekrar terasa çıktım. Dedim ki siz bunlara değersiniz. İşe gittim. Evet, kendimden de bahsedeyim. Nunu'nun dünyası ya. Benim dünyam ya. Siz de benim ailemdensiniz ya. Dostlarımla dertleşir gibi sizinle konuşalım. Sabah işe gittim bugün. Çünkü burası o kadar sıcak ki fabrikada çok sıcak olduğu için sabah bizim 6'da işe başlamamızı söylediler. 6'da başlayıp 1'de bitiriyoruz. Çünkü çok sıcak. Çalışmak neredeyse imkansız. Benim çalıştığım fabrikada klima şu an yok ama yapılıyor. Çok büyük para istemişler galiba, 100.000 euro gibi bir şey istemişler klima sistemi için. Çok pahalıya mal olduğu için kaç senedir yapmıyorlardı. Kişi başına vantilatör var ya, vantilatör veriyorlar. Tabii biz alıp onu karşımıza koyuyoruz, yanımıza koyuyoruz. Bazıları 2-3 tane etrafına koyuyor. O da çok sağlıklı değil ama ben genelde ayaklarıma vuruyorum. Çünkü yüz kısmıma vurduğunda başım ağrıyor benim. Çok fazla da sevmiyorum ama inanın ki başka türlüsü mümkün değil, yoksa çalışamayız. Tabii fabrikada bize şu an istediğimiz kadar mola hakkı da veriyorlar. İstediğimiz kadar su çeşmeden doldurabiliriz. Eskiden biz butey halinde, yani şişeler halinde dağıtırdık ama burada plastiklere, tabii onlara da bahane oldu da hala mağazalarda plastik sular satılıyor. Tabii onlar kendi açısından ekonomi yapmak için işte bize böyle birer tane termos dağıttılar bedava. İşte size termos verdik, çeşme suyu içilebilir, çeşmeden doldurun. Biz işçiler de tabii bunu profite yapıyoruz. Yani gidip geliyoruz, istediğimiz kadar dolduruyoruz. Ama gerçekten çok sıcak. Hatta işinizi tam yapmasanız bizim bir kotamız var. Yani diyelim ki 6 saat mi 7 saat mi çalışıyorsunuz? 7 saatte mesela 100 tane ürün çıkartacaksınız. Her gün 100 tane ürün çıkartmanız gerekirken çok sıcak ya, ben aldım 80 tane çıkarttım. Biz her akşam ya bilgisayara geçiriyoruz hani ne yaptığımızı, ya da kağıtlara, yani fişler var, o fişleri dolduruyoruz. Kaç tane çıkarttın? O çıkartırken hani seni engelleyen bir şey oldu mu? Birisi mi geldi? Bir şey mi konuştun? Bir şef mi geldi bir şey sordu? Veyahut da yukarıda bürolara mı çıktın? Onları da yazmak zorundasın. Yani neden, niye bu kadar az çıkarttın veya niye bu kadar çok çıkarttın bilmeleri lazım. Bu süreçte sen dersen hani çok sıcaktı, yapamadım, ben kendimden geçtim, halim yok, onu da bir özür olarak kabul edebiliyorlar. Yani seni fazla zorlamıyorlar. En azından şimdilik burası böyle. Tabii böyle olmayan fabrikalar da var. Ben yaklaşık 2006'dan beri çalışıyorum.
Benim oğlum şu an 25 yaşında. 5 yaşına girdiği zaman işe başlamıştım. 5 yaşında anaokulunu bitirip ilkokula başlamıştı. O zaman çalışmaya karar vermiştim. Çok istiyordum çalışmayı ama çok fazla dil de bilmiyordum. Biliyordum ama çok azdı. Yeterli mi, yetersiz mi olduğunu bilmiyordum. Zaten evde durarak dil de öğrenemezsin. Asla ama asla. Ya burada okula gideceksin. Hani okul dediğimde hani dil okulu değil de normal okul, hani çocukların gidip de ortaokul, lise gibi okula gideceksin ya da çalışma hayatına gireceksin ya da gidip formasyonlar yapacaksın. Tabii ben gittim daha öncesinde dil öğrenmeye, öyle okulları test ettim. Daha sonra çalışmak çok istediğim için bir tane dükkan açtık biz. Bu dükkan da komers üzerine. Zaten ben komersanım. Mesleğim de komers. Bir işi gerçekten severek yapmak çok önemli. Ya seversin ya sevmezsin ama sevdiğin işi yaparken o sana zulüm değil de eğlence gibi, gününü geçirme gibi gelir. Ben de komers işini, satış işini çok seviyorum. Kendi işimi başkasına bile çalışsam hani kendi işimmiş gibi çalışıyorum. Çünkü satış olayından, insanlarla diyaloğa girmekten, insanlarla konuşmayı çok seviyorum. Dükkanımı açtıktan sonra bijuteri açtım. Bijuteri ve ayakkabı. O zaman burada fazla yoktu. Mallarımızı da biz Fransa'da Aubervilliers diye, yani Paris'te pardon, Aubervilliers diye bir kasabası var. Orada Çinliler var. Çinliler Çin'den direkt oraya getiriyorlar. Orada da grossist olarak satıyorlar. Oraya gitmek benim için bir eğlenceydi. Hani böyle gidersin ya birden, hani Ali Baba gibi, hani mağarasında açılıyor da böyle bir sürü altın görürsün, mücevherat görürsün. Orası benim için öyleydi. Gittiğimde gözlerim böyle hani dolarlar görür, şık 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 olur ya, benim de gözlerim öyle oluyordu. Çünkü bujiterilerin ucu bucu yoktu. O kadar çok çeşit, ayakkabılar da en sevdiğim şeylerdi yani. Benim için var ya, anlatamam o sevinç, o gün oraya gitmek, o yorgunluk hiç önemli değil. Ama oradan onları seçmek, wow. Gidiyorduk, geziyorduk, alıyorduk, kamyona yükleyip getiriyorduk. Bir de onları sergilemek var, dükkanlara diziyorduk. Tabii benim bir tane Fransız işçim vardı. O da bizle geliyordu. Beraber seçiyorduk. Çünkü iki kişinin zevki daha farklıdır. Benim zevkim farklı, onun zevki farklı. Getiriyorduk, diziyorduk, vitrini yapıyorduk. Ertesi gün hani müşteriler nasıl bir tepki verecek, yeni eşyalar gelmiş, yeni bijuteriler gelmiş, nasıl yapacak? Çok da güzel çalışıyordum. Günlük olarak 1000 lira rahat yapıyordum. Hafta sonları 1500, hatta anneler gününde falan 2000 euro yaptım vardı yani günlük olarak. Düşünebiliyor musunuz? Çok güzel kazanıyordum. Orada gerçekten dilimi geliştirdim. Çünkü Fransız işçim de vardı. Orada devamlı Fransızca konuşmak zorundasın. Müşteriler Fransız, devamlı Fransızca konuşmak zorundasın. Ben orada kendimi bayağı bir geliştirdim. Bana çok 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 iyi geldi. Daha sonrasında bu Çin eşyaları moda oldu bu Fransa'da. Sene 2007-2008. Burada moda oldu. Her yerde Çin mağazası açıldı. Her yerde, ama her yerde. Hatta Çinliler bizim olduğumuz bölgede 3-4 tane açıldı. Gelip benim dükkanımın önünde bakıyorlardı. Fiyatlar ne? Onlar gidip hadi biz 2-3 euro düşünü yapalım, bize gelsinler. Çünkü Çinlilerde çok rekabet var. Hani ben baktım, hissettim. Dediğim gibi ben biraz ticarete de kafam basıyor benim. Bu da herhalde doğuştan bir şey. Yoksa Kayserili değilim. Ama
Hissettiğim gibi ya dedim artık hani zamanı gelmiştir bu dükkanın, çünkü şifteferini de yükseltmiştim. Biz açtığımız zaman dükkanı satın almıştık. Hava parası ödememiştik. Yani biz yarattık o dükkanı. Ama ben bu şekil dükkanı hava parasıyla satabilirdim. Çünkü ben kar etmiştim. Burada kar oranı da siz çalıştığınız zaman sizin muhasebeciniz değerlendiriyor. Devlete kaç para vergi verdin, alan kişi de senin kaç para vergi verdiğinle orantısıyla hava parasını belirtiyor ve de o orantıda satabiliyorsun. Eğer Fransa satacaksan, diyelim ki kebap dükkanın var, kebap dediğim döner dükkanın var. Onlar Türk'ten Türkiye satacaksın. Orada hadi yapabilirsin. Diyelim ki orada çoğu elden alıyorlar. Hadi yapabilirsin. Sen dersin ki 50.000 euro gösterelim ama 100.000'e satarsın, olur, ama bu tür dükkanlarda öyle bir şey olmaz. Neyse odur. Ben o zamanlar sanıyorum 30.000 euroya hava parasına sattım. Sadece, yani hiçbir şeysiz 30.000 euroya net para kar ettim. O sattıklarım da hayretten kârdı. O işte başarılı oldum. Hatta eşim hani dedi ki, sırf ben çok çalışmak istiyordum ya, hani istemiyordu o da, fazla da ihtiyacımız da yoktu. O zamanlar gerçekten çok güzel çalışıyordu o da. Kendi antiprizi vardı. Durumumuz da çok iyiydi. Ne gerek var diyordu, ama sadece iş para kazanmak değil bana göre. Kafa sağlığını da korumak değil midir? Psikolojini de korumak değil midir? Sosyalleşmek, topluma karışmak, senin çocukların ileride normalde, hatta böyle söyleyeyim, normalde bir çocuk babasını değil de annesini örnek alırmış. Eğer o çocuğun ileride çalışkan bir birey olmasını istiyorsanız, annenin işte de çalışır, yemek de yapar, kağıt küreklerine de bakar, çocuklarını da sever. Onu örnek göstermeniz lazım. Bunu ben demiyorum, bunu istatistikler söylüyor, bunu araştırmalar söylüyor, bunu bilim adamları söylüyor. Zaten çocuklarda annenin geninden, özellikle olan çocukları annenin X geninden mi geliyordu? Bir şey geninden geliyordu. Y, yani Türkçesini söylüyorum da o yüzden hani bazen kelimeleri kafamda toparlayamıyorum. Kusura bakmayın. Geninden geliyordu. O da demektir ki çocuklar evde anneyi örnek alıyor. Çocukların anneyle büyümesi o kadar önemli. Otoriteler de söylüyor ki çocuklar anneyle büyümeli. Bunun içinde bu da var yani. Nerede kalmıştık? Konuyu açıyor. Benle asla kelimeler tükenmiyor ve de bitmiyor. Konular da bitmiyor. Konuşsak aslında iyi ki bugün motivasyonum yok he. Dediğim gibi işte o zamanlar ben 30.000 euroya sattım. 2 sene çalıştım. Müşterimi de ajansa vermiştim. 2 gün içinde bulmuştum. Şanslı. Daha sonrasında evde oturdum 1 ay. 1 ay sonra ben kafayı yemek üzereyim. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Orayı pişman hani hiç değilim sattığım için. Çünkü oranın zamanı gelmişti. Eğer ben bekletseydim elimde asla 30.000 euroya satamazdım. Her şeyin zamanı var. Yani zamanı geldiğinde asla bekletmeyin. Daha iyisini bulurum, daha pahalıya satarım diye düşünmeyin. Eminim daha fazlaya veya daha zamanı o zamandır. Sizin aklınıza düştüğü an o zamanı gelmiş demektir. Daha bekletmeyin. Sonra pişman olursunuz. Ben de işte o yüzden sattım. Sattığıma da hiç pişman olmadım. O da bir deneyimdi benim için. Çok güzel zaman geçirdim. Bana çok kattıkları oldu. İnsanları tanıdım. Fransızları orada çok iyi tanıdım. Çünkü günde onlarca insan girip çıkıyordu dükkana. Her gelen de
Fransızlar bir yere girdiğinde hayatını anlatmayı da çok seviyorlar. Diyelim ki senden bir şey alacak, bir küpe alacak, hayatını kadın bana anlatıyor gidiyor. Orada biraz psikolojik destek de veriyorsun. Onların aslında psikoloğu gibi bir şey oluyorsun. Çünkü o kadın ihtiyacı olmasa yarın geliyor senden hani güler yüz veyahut da sen onun derdini dinledin diye yarın gelip bir tane daha bir hediye alıyor. Kendine bir tane daha alıyor, bir tane daha alıyor. Benim böyle müşterilerim vardı. Her gün gelip benden düzenli küpe, kolye, ayakkabı, şu bu alan. Hani bir kişi bir kerelik olarak düşünmeyin. Hani bazı yerlerde düşünüyorlar işte ah geldi hadi bunu kazıklayalım nasıl olsa bir daha gelmez. İşte burada o yok. Veyahut da olmaması lazım. Orada da onun olmaması lazım. Müşteri memnuniyeti çok önemli. Her zaman o müşteri size geri dönebilecek şekilde onu uğurlamanız lazım. Memnun kaldığı takdirde gelir. Hatta aradan 2 sene geçsin o sizi gene gelir bulur. Hatta bazıları var hala beni görüyor. Yanıma gelip merhaba diyor. Nasılsınız diyor. Hala beni tanıyorlar. Beni şaşırtıyor. Ama mutluluk da veriyor tabii ki. Daha sonrasında benim bir tane işte fabrika vardı işte. Fabrika maceram başladı. Fabrikaya girmek için burada ajanslar var. O ajanslara yazılmanız lazım. Enterim diyorlar onlara da. Tabii hiçbir deneyimim yok fabrikalarda. Bir tane arkadaşım vardı. O bir kere çalışmıştı ama o da o kadar değil yani. O arkadaşım dediğimde uzaktan bir tanıdık diyeyim. Arkadaş da değil, tanıdık hani duymuştum böyle böyle diye. Ama ben dedim niye olmasın hani artık hani komerte de biraz çalışmak istemiyordum. Çünkü oradan alacağımı almıştım. Onu yaşamıştım. Hani bir de hayatın bu tarafını deneyeyim dedim. Enterime gittim, yazıldım. Orada soruyorlar ne iş yapabilirsin, şu mu, bu mu, o mu? Burada da bir tane fabrika var, tekstil fabrikası. Tabii dikiş dikmiyorsunuz. Onlar başka ülkelerde diktiriyorlar. Hatta Türkiye'de diktiriyorlar mıydı bilmiyorum ama sanki vardı. Diktiriyorlar, buraya getiriyorlar büyük bir fabrika. Biz orada etiketleme yapıyorduk. Hani o tabancalar var, o tabancalarla etiketleri yapıştırıyorduk. Vardiyeliydi. Sabah 5'ten 1'e, birden bir hafta öyle, bir haftada birden saat 9'a kadar. Hatta bazen gelip bizden mesai yapmamızı istiyorlardı. Diyelim ki 9'a, diyorlardı 10'a kadar kalın. Çok zordu. Bir de ben çocuklarımı dediğim gibi ufaktı o zamanlar. İlkokula gidiyorlardı. Çocuklarımı hani sabah kalkıyordum. Eğer öyle birde gideceksem onların mutlaka yemeğini yapıyordum. Ev işini yapıyordum. Okula gönderiyordum. Daha sonrasında da saat 4'te burada servis getiriyordu çocukları. Servisle gidip geliyorlardı. Evin hemen yanında indiriyorlardı zaten. Eşim de o saatte gelmiş oluyordu. O onları alıyordu. Yemeklerini de ben gelene kadar yemiş oluyorlardı işte. Çok yorucuydu çünkü hep ayaktaydık, ayakta çalışıyorduk. Ama ben hırslıydım, şöyle hırslıydım. Daha dilim bana göre yeterli değildi. Hatta bir gün bana bir kadın söylemişti hani böyle 4-5 tane elbiseyi böyle poşetliyorlardı. Böyle poşet haline getiriyorlardı. 38-40 42-44 tayını mesela hani bağlıyorlardı poşetle. Onu bana söylemişti hani getirmişler yanlış yapmışlar galiba. Bana onları aç demiş. Ben de onları kapat diye anlamıştım. Hatta gittim böyle o kadar zoruma gitti ki ya aç mı kapat mı zaten kapalı ben burada ne yapacağım? Çok zoruma gitmişti. Başka birine sordum. O dedi zaten kapalı. Senin açmanı istemiştir. Açtım. Hatta kendi kendime de içten de korkuyordum. Acaba doğru mu anladım? Doğru mu söylemiştir öbürü de diye. Sonra geldiğimde doğru olduğunu anladım ama çok gücüme gitmişti. Ya bunu öğrenmem lazım demiştim. En azından buradaki terimleri tamamen hani fabrika terimlerini öğrenmem lazım. Yoksa yapamayacağım gibi geliyordu. Tabii benim karakterim bir iş yerinde sonuna kadar ben becerene kadar kalmam lazım. Ne olursa olsun kalmam lazım.
pes etmek bana göre zayıflık belirtisidir. Ben de o zayıflık belirtisini yapamam. Yani o belirtiyi gösteremem çünkü kendimi aciz göstermiş, sanki böyle sınıfta kalmış gibi hissediyordum. Hırstan da değil aslında, karakter meselesi. Ya bir iş yerinden ben ayrılacağım, beni kimse hani tembel olduğum için, yapamadığı için kovamayacak. Ya da iş kalmadığı için çıkarılmam lazım. Hani iş yok, normal işçi çıkartmaları lazım. Zaten biz kadrolu işçi değildik. Hani enterim taşeron verildiği için o şekil çalışıyorduk. O zamanlar da öyle geçti. Çok zor bir fabrikaydı. 1,5 yıl çalıştım orada. Orada bir Fransız, bir de yarı Fransız, yarı Afrikalı bir arkadaşım olmuştu. Onlar beni çok sevmişti. Ben de onları çok sevmiştim. Hala görüşüyoruz. Aradan 20 yıl geçti. Hala telefon ediyoruz. Hala birbirimizi arayıp soruyoruz. Gittiğimde mesela bir tanesi güneyde oturuyor. Güney'e gittiğimde onu da görmeye gittim. Bir tanesi burada dağlık bölgede oturuyor. Konuşuyoruz. Geldiğinde her zaman diyor burada bir evim var sağ olsun. Onları da çok seviyorum. Birinin adı Meryem, birinin adı Karin. Onları gerçekten seviyorum. Orada 2 tane iyi arkadaş buldum. Molalarımızı beraber geçiriyorduk. Birbirimizi seviyorduk. Hatta bir problem olduğunda birbirimize yardım ediyorduk. Öyle geçti. Sonra bizim kontratımız bitti. Çünkü orası en çok ucuzluk olduğu zamanlar çalıştırıyor insanlar. Yoksa bizim işimizden çok memnun kalmışlar. Çünkü üçümüz de çok çalışkandık. Gerçekten çok çalışkandık. Daha sonrasında işte bitti. Evdeydim. O Meryem olan arkadaşım beni aradı. Dedi işte bir tane fabrika var. Bisiklet fabrikası. O fabrikaya gelmek ister misin? Seni önerdim. Senin ne kadar çalışkan, ne kadar iyi bir insan olduğunu söyledim. Oradaki şef kadın çok iyi bir kadın. Gelmek istersen seni oraya gel, yani seni oraya aldırayım. Ben de dedim tabii çok sevinerek kabul ettim. Çünkü evde canım sıkılmaya başlamıştı. Sonra oraya girdim. 4 senede orada çalıştım. Orada da insanları daha iyi tanıdım. Çalışma şartlarını gördüm. Orası çok rahat bir fabrikaydı. Öbür fabrikaya göre gerçekten hani cennet gibi bir şeydi. Öbürü hani Nazi'nin, hep söylüyorduk biz aslında, hani Hitler'in Nazi kampları gibiydi yani. Burasıysa rahattık yani, çalışıyorduk. İstediğin kadar mola alıyordun, kahveni içiyordun, müziğini dinliyordun. O istersen kulaklıkla dinliyordun. Terlikle işe gidiyorduk. O kadar rahattı o zamanlar. Öyle gülüyorduk pozlarda, severek işe gidiyordum. Hadi sabah olsun da gidelim birbirimizi görelim. O arada da çocuklar zaten büyüyordu yani. Aynı zamanda da çocukları zannetmeyin ki ihmal ediyorum. Çocukları alıyorum, bir tanesini konservatuara yazdırmışım, öbürünü konservatuara yazdırmışım, üstüne üstlük spora yazdırmışım. Oradan alıyorum spora götürüyorum, oradan alıyorum konservatuara götürüyorum, oradan alıyorum şeye götürüyorum, kütüphaneye. Hani ben çok kitap okumayı sevdiğimden ötürü değil. Hatta hiç sevmem. Mecbur olduğumda okuyorum. Ama orada ben çocuğuma ben kitap okumayı sevmem diyemem. Çocuğuma iyi örnek olmam lazım. Onlarla kitap okumak zorundaydım. Alıyordum, kitap okuyordum. Biri bana hani öğretmeni falan dediğinde değil. Zaten benim oğlum çok, kızım da öyleydi. Ama oğlum biraz daha farklıydı. Yani diyorlar yani üstün zeka, öyle bir çocuktu. Alıyorduk, götürüyordum hani onları kitabı sevdirmek için, işte insanların okuması gerektiğini göstermek için. Başka çareniz yok, ya okuyacaksınız ya da anneniz gibi fabrika işçisi olacaksınız. Olabilirler de yani, temizlik işçisi de olabilirlerdi. Yeteneği neyse ona göre olurlardı yani. Onları çalıştıktan sonra, ben çalışan her insana o kadar saygılıyım ki, ister temizlik yapsın, ister çöp toplasın. Çöp toplayan adama da çok saygılıyım. Çünkü takdir ediyorum. O çalışıyor. Hele bir de severek yapıyorsa o adam benim gözümde büyüyor. Tabii çalışıyor da sonra gidip
çoluğuna çocuğuna kök söktürüyorsa o adamı da hiç sevmiyorum. Çalışma ya, çalışma. Git geber. O aileyi de bırak, git geber yani. Ne kendini mutsuz et, ne o aileyi mutsuz et. O kadın, o çocuk da eğer akıllıysa başının çaresine baksın yani, seninle zaman geçireceğini. Neyse. Aldım, sonuçta aldık işte, gittik. Ne aldım? Onu da bilmiyorum. Sonuçta işte gittim, orada çalıştım. Orada da 4 yıl geçti. Daha sonrasında orada da kontratım bitti. Biraz da o arkadaşım taşındı oradan. Dediğim gibi güneye gitti. Öbür arkadaşım farklı bir yere gitti. Orada da artık eskisi kadar sevmemeye başladım. Artık ne yapayım dedim ki tamam, artık fabrikalardan da bıktım. Benim fabrika hayatım burada sonlandırayım dedim. Sonra geldim, evde oturdum. Aradan bir ay geçti. Olmuyor. Ne iş yapacağım? Bir iş kurmam lazım. Zaten ticaret yaptım. Hele artık o zamanda da yapamazdım. Hele bu zamanda ticaret burada olmaz. Çünkü internet, Amazon, bu chain, internetten alışveriş Fransa'da felaket. Herkes internetten alıyor. İtiraf ediyorum. Ben de çoğu şeyimi internetten sipariş ediyorum. Öyle olduğu için burada ticaret gitmez. Ben ticaret kafası var bende, biliyorsunuz. Hatta gittim, burada tezgahtar olarak bir yerde çalıştım. O hani fabrikasını çalıştırdım. Hani tekstilo dediğimizin. Bir de ben tekstiloda çalıştım. Burada beni Fransa'dan seyredenler bilir hani tekstilo fabrikasını. Ama o fabrikanın bir de satış bölümü var ya, hani mağazası var, o elbiseleri satıyorlar ya. İşte oradan beni çağırdılar. Biliyorlardı benim CV'mde dükkan işlettiğimi, ticaret, komersan olduğumu biliyorlardı. Beni oradan çağırdılar. Gittim. Çok da memnun kaldılar. Ama bu benim işim değildi. Çünkü benim işimde kasadaydım, müşteriyle konuşuyordum, farklı bölümündeydim, çok güzel giyiniyordum. Tabii orada da güzel giyinmek lazım. Her gün farklı kıyafet, farklı ayakkabı, komers böyle bir şey. Buradaysan hani bir cinle geldim, bir spor ayakkabıyla geldim, yapamazsın. Topuklu ayakkabını giyeceksin, güzel eteğini giyeceksin, kibar, güzel olacaksın. Orada da işin ne olduğunu bildiğim için benden memnunlardı. Ama ben memnun değildim. Çünkü benim işim değildi. Kasada farklı insanlar duruyordu. Oranın yaşlı kurtları duruyordu. Hani satışta da hani biz müşterilerle konuşacağız. Aynı zamanda da boş kaldığımızda o askıları düzelteceğiz. Devamlı askılar düzelse bile tekrar düzelteceksin. Yani boş kalmamızı istemiyorlardı. Dedim ya, fabrikası Hitler kampı gibi, mağazası da farklı değildi yani çalışanlar için. Gücüme de gitmişti çünkü ben zaten işverendim. Birden işçi durumuna düşmüştüm. Hiç hoşuma gitmedi. Severek yapmadığım için oradan çıktım. Daha sonrasında da dedim ne yapayım? Fabrika işi bitti. Komers artık yapmak istemiyorum. Ne yapayım? Dedim hadi gel bir diploma yapalım. Sonra burada bir formasyon yaptım. Hani bilgisayar öğreneyim, biraz daha farklı şeyler öğreneyim, farklı yerlerde çalışabilirim diye. Onu da öğrendikten sonra bir tane daha formasyon yaptım. O formasyonda da söylediler hani böyle bir fabrika var, bir tane fabrika var işte. Bu büro sandalyeleri yapıyorlar. Orada işçi aranıyor. Mağaza bölümünde, garnisaj bölümünde. Garnisaj da hani o yapım. Bir de montaj var. Monte yapıyorsun. Bana dediler bir de kutürde dikiş. Ben dikişi hiç sevmem, yapmam. Zaten de dedim hadi bir gideyim formasyonuna. Paralıydı sonuçta, aylığımı ödüyorlardı. Nasıl olsa işe gitmişim, formasyon, aynı zamanda da formasyon her şeyini, hem bilgisayar hem tekrar orada eğitimini alacaktım. Gittim. Çok güzel geçti. 9 kişilik bir gruptuk. 9'undan zaten ikisi gelmedi. 7 kişiye düştük. Öğretmenimiz de çok iyiydi. Sonra fabrikada staj yaptık. 9 kişiden bir kişi işe aldılar. O da şanslıydım. Beni işe aldılar.
Diyeceksin ki senin onlardan farkın neydi ki sen? Yani çok mu iyisin ki seni aldılar işe? Niye o 9 tane, hatta onlar 4 tanesi Fransız, yok 4 tanesi Fransız, bir tane, iki tane Türk, bir tanesi benden, bir tane daha vardı. Bir tanesi de Arap'tı. Arap da tabii burada doğmuş büyümüş. Herhangi bir difficultesi de yok. Benim gibi aksanlı Fransızca da konuşmuyor. Benim hatta aksanlı Fransızcam var. Ben dediğim gibi burada doğup büyümedim. Niye beni aldılar? Niye aldılar söyleyeyim. Çünkü benim elim hızlıydı. Benim eksperyansım vardı. Ben fabrikalarda çalıştığım için çalışanlara, şeflere ve de işi nasıl yapılacağını zaten biliyordum. Önemli olan sadece benim için iş değişmişti yani. Zaten işi, şefle nasıl konuşulur? Etrafta hani gitti mi insanlarla hemen muhatap olmamak lazım. Merhaba merhaba, o kadar ne kadar ciddi olman lazım. Çünkü sadece ne kadar iş çıkarttığına bakmıyorlar. Senin genel kültürüne, genel davranışına da bakıyorlar. Nasıl davrandığını, nasıl insanlarla ilişki kurduğunu, onlar için çok önemli, sadece iş değil. Tabii gördüler. Ondan sonra beni çağırdılar odalarına. Seni kadrolu işçi yapmak istiyoruz dediler. Sonra ben de dedim, çünkü baktım fabrika öbür fabrikalara göre benim için cennete düşmüştüm. Sendika vardı. En azından ilk defa bir fabrikada ben sendika olan bir fabrikaya girmiştim. Ve de sendika olduğu için de burada faşist öngörü yoktu. Faşist öngörü olmadığı için de sosyalistlerin şefliğini ve sosyalistlerin müdür olduğu bir fabrikaydı burası. Sendikada olduğundan ötürü istediklerini kimse yapamıyordu. Benim için cennet gibi bir yerdi. Sonra ben orada amboşlu olarak işe başladım. Daha sonrasında da tabii benim davranışlarımı gördüler, benim düşünce yapımı gördüler. Ne düşündüğümüz zaten belli. Gelmişiz Türkiye'lerden gurbet ellere. Gurbet ellerde zaten neler neler yaşamışız. Siyasi düşüncelerimiz de belli zaten. Bir gün sendika geldi, bana dedi biz yönetim değiştiriyoruz. Emekliye gidenler var, biz seni düşündük, sen gelip bize katılır mısın, bizim delegemiz olur musun? İlk başta korktum, çekindim, dedim yok ya benim ne işim var, ben yani işçi temsilciliği yapacaktım. Ya ne işim var, daha yeni kadrolu olmuşum, adamlar diyecek bunu kadrolu yaptık, ikinci günü gelmiş bize sendikalist olmaktan bahsediyor. Sendikaya delege oluyor falan, yok ya falan filan dedim. İyi bir insan vardı orada, oranın sekreteri, onu da severdim, adı Daniel. O da emekli oldu gitti, şimdi o da taşındı, kuzeye taşındı. O beni ikna etti. Gerçekten girdim içine. Odur budur da 10 yıldır da işte sendikayla da çalışıyorum. Sendika temsilcisiyim. Orada da formasyonlar yapıyorum. Devamlı sanki okul hayatı devam ediyor. Devamlı bir okuldaymışım gibi. Hiç öğrenimim bitmiyor. Kim bana beddua etti bilmiyorum ama devamlı öğrenim görüyorum. Devamlı bir formasyondayım. Odur budur çalışıyorum. Bugün de motivasyonum yoktu. Bunu anlattım. Niye anlattım bilmiyorum. Ama umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz daha ne isteyeyim? Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere.